Varoluşçuluk ya da egzistansiyalizm 20. yüzyılın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa'da ortaya çıkan ve insanın kendi değerlerini kendisinin oluşturabileceğini, varoluşunu kendi kendine yaratabileceğini ve geleceğini de yine kendisinin kurabileceğini savunan bir felsefe akımıdır. Bu akım genel olarak psikolojik ve kültürel devinimlerin bireysel deneyimlerle birlikte var olabileceğini savunan bir felsefe akımıdır. Soren Kierkegaard'ın genel olarak ilk varoluşçu filozof olduğu görüşü hakimdir. Hegelcilik ve Kantçılığa karşı olarak Kierkegaard bireysel bir bakış açısına sahiptir. Onun oluşturduğu sorumluluk temelindeki görüş, yaşamın anlamına, tutku ve samimiyet ikilisinin gerçekçi çözümlemelerine dayanmaktadır. Varoluşçuluk, İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen günlerden sonra bilinirlik kazanmıştır. Akım, felsefenin yanında teoloji, drama, resim, edebiyat ve psikoloji dallarını da etkilemiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Avrupa'da başlayan ve gelişerek hızla yayılan akım daha sonrasında Amerika'da yayılmaya başlamıştır. Alman işgaline karşı Jean-Paul Sartre ve Albert Camus gibi düşünürlerin de rol aldığı Fransız direnişi düşüncenin nirvana noktasıdır. Soren Kierkegaard, Max Scheler, Karl Jaspers, Gabriel Marcel gibi isimler varoluşa teolojik olarak yaklaşmış, çoğunlukla Hristiyan savlarına uymuşlardır. Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger ve Jean-Paul Sartre gibi filozoflar ise Tanrı tanımazdır ve laik görüşler öne sürmüşlerdir. Varoluşçuluğun temeli Heidegger, Jaspers ve Sartre'ın eserlerine dayanır. Öncü düşünürleri ise Pascal, Kierkegaard ve Nietzsche'dir. Varoluşçuluk, bireyselliğin ön plana çıktığı ve insan varlığının tüm yönleriyle incelendiği felsefi bir sistemdir demiştik. Bu akımda özgürlük ve sorumluluk kavramları ön plana çıkar. İnsan, yeryüzüne adeta fırlatılmıştır. Bu nedenle önce kendi varlığına, sonra diğer insanlara sorumludur. Bu sorumlulukların farkına varılması ve yerine getirilmesi için bireyin özgür olması gerekir. Jean-Paul Sartre'a göre insanın özgürlüğü dış koşullara bağlıdır. Devlet, toplum, yönetim mekanizmaları ve medya insanın özgür iradesini baskı altına alabilir. Bu nedenle kitaplarından birinde insan özgürlüğe mahkumdur ifadesine yer vermiştir. Varoluş felsefesi, hümanizm ve idealizm akımlarından etkilenmiştir. Varoluşçulara göre önceden yazılmış kader diye bir şey yoktur. İnsan kendi kaderini belirler. Bu görüşe göre tüm değerler ve erdemler insan baz alınarak oluşturulmalıdır. Çünkü sadece insanın düşünme, karar verme ve seçme yeteneği vardır. Varlık özden önce gelir. Değişi temel ilkeleridir. Bu ilkeye göre varoluş ile öz aynı değildir. Herkes var olabilir ama bir öze sahip olamaz. Öz ile kastedilen değerler sistemidir ve insan ancak bu değerlerle gerçekten var olabilir. Felsefede özdek kavramı ile var olmanın iki türü vardır. Öz olmadan sadece bir hacme sahip olan varlıklara özdek denir. Yardımseverlik, düşünme, paylaşma gibi insani değerler ile oluşan öz ise var olmanın diğer yönünü teşkil eder. Varoluşçular insanın nesneleştirilmesine, onun, doğanın, tarihin, toplumsal çevrenin, biyolojik ve fiziksel güçlerin ürünü bir nesne konumuna indirgenmesini itiraz ederler ve bir özne olarak insanın emsalsizliğini vurgularlar. Varoluş özden önce gelir önermesine bir bakalım. Varoluş mantığına göre dünyada kendi varlığını kendi yaratan bir tek insandır. Bir dağ, bir ağaç veya bir kuş kendi varlığını oluşturamaz. Bu durumun insana özgü olduğu görüşü hakimdir. Tüm canlılar etraflarının farkındadır. Fakat insan farkında olduğunun da farkındadır. Bu farkındalıkla insan için varoluş özden önce gelir. Birey, yaptığı şeylerin ötesinde varoluşunun sorumluluğuna sahiptir. İnsan, bir ağaç dikip bir amaca hizmet etmesi yolunda onu büyütebildiği gibi kendi varlığını da oluşturmaktadır. Oluşturduğu kavramın tüm sorumluluğu da kendindedir. Yine varoluşçulara göre
Birey, varoluş yolunda sınırsız irade ve özgürlüğe, kendini var etme gücüne sahiptir. Doğumdan önce bir yaşam yoktur. Yaşama anlam veren insandır. İnsan varlığını kendisi oluşturur. İnsanlığını kendisi yapar ve nasıl yaparsa öyle olur. Daha net bir ifadeyle insan yolu seçen taraf değil, yolu çizen taraftır. Varoluş özden önce gelir önermesi varoluşçuluğun merkezini oluşturur. Bu bireysel anlayışın en anlamlı bütünü olarak görülmüştür. Kişinin varoluşu dışında gelişen bireysel yapı o ile ifade edilmektedir. Bu durumda diğerlik ifade eden bu yapı bağımsız edimler ve sorumluluk bilincini kapsayarak varoluş olarak tanımlanmaktadır. Yaftalar, roller, kalıplaşmış davranışlar, tanımlar veya diğer ön yargılar kişi bazında toplumsal bir maske görevi görmektedir. İşte bu yapının içindeki dışa vurulamayan temel özü oluşturmaktadır. Bireyin yaşantısının ne olduğu ve nasıl adlandırılması gerektiği gerçek özü oluşturmaktadır. Bunun yerine keyfiyet addedilen öz, onun tabiriyle diğer tanımlamalarda kullanılmıştır. Böylece insan varlığı kendi değerlerine ve yaşamının anlamına karar veren ve bunları yaparken ortaya irade koyan bir üçüncü kişi olarak algılanmıştır. Bu kavramın ortaya atılması her ne kadar Sartre'a dayandırılsa da bu tür görüşler Kierkegaard ve Heidegger gibi düşünürlerde de bulunabilir. Sartre, Varoluşçuluk ve Hümanizm adlı konferansında der ki, tüm varoluşun başlangıcı insandır. İnsan kendiyle yüzleştiğinde dünyadaki varlık hissi insanın içini kaplar ve daha sonra birey bu algının içerisinde kendini tanımlar. Tabii ki bu iyimser düşünüşü kastettiğimizde birey zalim bir insan olmak yerine birçok farklı yol içinde hareket etmeyi seçebilir. Burada açık olan şudur ki insanların iyi veya kötü olmayı seçebilmeleri için aslında onların elinde zoraki bir esas olabilecek hiçbir şey yoktur. Varoluşçu felsefe, varoluş özden önce gelir düşüncesini üretirken Rolf May aynı düşünceyi insan yalnızca doğanın programlaması ile büyümez, büyümesine kendisinin katkısı vardır önermesiyle anlamlaştırmıştır. Varoluşçuluğun önemli temsilcisi Jean-Paul Sartre, egzistansiyalist yani varoluşçu fikrini Varoluşçuluk adlı eserinde şöyle anlatıyor. İnsanoğlu madem ki dünyaya atılmıştır, kendi başına bırakılmıştır. Öyleyse yaptıklarından sorumludur. Nitekim o kendini nasıl kurarsa öyle olacaktır. Tasarılarına, seçmelerine, eylemlerine göre varlığına bir öz kazandıracaktır. Edinimle kendini gerçekleştirecektir, gerçekleştirmelidir. İnsan kendini nasıl yapıyorsa öyledir. Varlığın temel seçmesi olan tasarıyla önce kendini belirler ve sonra gidişatının bütünü içinde ortaya çıkar. Bu tasarıyla insan kendini seçerken bütün insanları da seçmiş olur. Çünkü o, tasarıyla gerçekleştirilmesi beklenen bir insan imgesi kurar. Onun için seçme bir değerlendirmedir. Böylece her insan her an bir insanlığa bağlanır. İşte varoluşçuların bunaltıyı özgürlük içinde bırakılmışlığın bir belirtisi gibi görmeleri bundandır. Bunaltı gelip bir yerde sorumluluk duygusuna yani eyleme ve ahlaka dayanır. Varoluşçuluk ahlakı bir nesnel değerler düzenine değil, insanın kökten özgürlüğüne dayandırır. İnsan özgür olmaya mahkumdur. Varoluşçuluğun öznelciliğine gelince o da komünistlerin ileri sürdükleri gibi burjuva kökenli oluşunun bir belirtisi değildir. İnsanı bir nesne gibi görmeyi istemeyişinin bir işaretidir. Çünkü bu öznelcilik özneler arası ilişkileri kapsar. İnsan varoluşu ancak başkalarıyla olan ilişkilerine göre belirlenir. Evrenselliği de özünde değil, durumundadır. Her insan durumunun somut gerçekliğiyle öbür insanlara bağlanır. Bundan dolayı özgürlüğün hem tek insan için hem de bütün insanlar için istenmesi gerekir. Böylece özgürlük ve insancıllık temeli üzerinde bir ortaklaşalık meydana gelecektir. Bu açık bir insancıllıktır. Her gün yeniden kazanılacaktır. Nedeni şu, bu insancıllık her gün yeniden elde edilmesi gereken bir insan özgürlüğünü amaçlıyor. Bir veri olarak görmüyor onu. Jean-Paul Sartre, varoluşçuluk. Bir düşünelim. Masanın üstünde duran bir sürahi
var olmadan önce düşünülmüş. Belki onu imal eden tarafından bir kağıda çizilmiş, tasarlaması yapılmıştır. O, içine su konulmak üzere tasarlanmıştır. Bir modele göre ve belli bir kullanım amacıyla imal edilmiş olan bu sürahi, bir varoluş olmadan önce bir fikir, bir kavram, başka bir deyişle bir öz olmuştur. Ama sen, yani insan, şu veya bu şey olmadan önce de vardın. Şu veya bu şey olmaya karar veren sensin. İnsan söz konusu olduğunda varoluş özden önce gelir. Kişiliğin önceden çizilen bir modele göre ve belli bir amaç için yapılmamıştır. Herhangi bir amaca hizmet etmeyi, herhangi bir eylemde bulunmayı seçen sensin. Bu videomuzda size egzistansiyelizmi tam anlamıyla anlatmış bulunduk. Diğer ayrıntıları ve diğer merak ettiğiniz şeyleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Empirist saygıyla sundu.